Gökçe ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. 8-14 Haziran haftası haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. 8-14 Haziran haftası bazı insanlar için büyük fırsatlar getirirken bazıları içinse uzun süredir böyle görmezden gelinen gerçekleri masaya koyacak bir hafta olacak. Çünkü bu hafta hayatında büyüyen her şey bir gün sonra sınava giriyor diyebilirim. Evet, bir ilişki mesela ilerleyebilir ama gerçekten sağlam mı ortaya çıkacak. Bir yatırım kazandırabilir ama yanlış bir kararın bedeli de maalesef büyüyebilir. Bir iş fırsatı gelebilir ama onu böyle taşıyacak planın ve gücün var mı diye de elbette sorgulayacaksın. Haftanın belki de en önemli olayı 9 Haziran'daki Venüs-Jüpiter kavuşumu olacak. Bu etki dokunduğu her şeyi ne yapar biliyor musunuz? Büyütür. Ancak burada birçok kişinin yaptığı hata bunun sadece şans getirdiğini düşünmektir. Evet, işte bakın burada yanılabilirsiniz. Oysa bu kavuşum ne biliyor musunuz? İyi olanı da büyütür, yanlış olanı da büyütür. Ya işte yanlış burada. Sağlam temelde ilerleyen bir ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşıyabilir. Uzun süredir doğru yönetilen bir yatırımı da ne yapar biliyor musunuz? Büyütebilir. Yanlış atılmış bir adımı da daha görünür yapabilir. Ne kadar güzel etkileri var değil mi? İşte bu nedenle haftanın ikinci önemli olayı 10 Haziran Merkür-Satürn karesinin devreye girmesi. Şimdi burada neler oluyor? Eğer 9 Haziran büyüme etkisi ise değil mi? Herhalde bunu zaten açık açık söyledik. Peki 10 Haziran gerçeklik testi olmaz mı? Kesinlikle. Yani istekler var ama şartlar uygun mu? Hedefler var, hepimizin var. Planları da var. Peki buna hazır mıyız? Kazanmak istiyorsun da ama bunun böyle sorumluluğunu gerçekten almaya hazır mısın? Bak bu soruları sordurur. Bu açı birçok insanı birazcık yavaşlatabilir biliyor musunuz? Hani biraz böyle tedirgin edebilir sizi. Bazı planlarınızı da geciktirebilir. Fakat aynı zamanda sağlam olmayan yapıların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ben çok seviyorum bu haftayı. Güzel sürprizler yaşanacak kesinlikle. Şimdi tabii ki videonun bu kısmına kadar hemen şurada küçük bir hatırlatma yapalım. Çünkü çok güzel bir video bölmek istemiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve cep telefonlarından da bu güzel videoyu hype'lamayı da lütfen unutmayın. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, geldik şimdi haftanın son büyük değişimine. 13 Haziran'da yaşanıyor. Venüs ne yapıyor biliyor musunuz? Aslan burcuna geçiyor. Ve birlikte cesaret dönemi başlıyor. Yani insanlar artık böyle duygularını saklamak istemeyecek. Gizli kalan hislerin açığa çıkabileceğini de çok net söylemem lazım. Uzun süredir böyle bekleyen konuşmalar yapılabilir. Bence de yapılsın. Ertelendikçe büyüyor değil mi? Bence bu hafta bunlar yapılsın ve bitsin. Kafanızdaki soru işaretleri kalmasın. İlişkilerde netleşme çok önemli. Görünür olma mükemmel ve en önemlisi de bence adım atma isteği de olabildiğince güçlenebilir. Şimdi burada bir ancak kullanalım mı? Ancak bu etki sadece aşk hayatında çalışmayacak. Aynı zamanda birçok insanın böyle kendi hayatına baktığında şunu dedirttirebilir. Ya ben gerçekten ne istiyorum? Bu soruyu zaman zaman sorarız ama bu dönemde daha net dile getireceğiz. Ve bunu hatta hani çok net dile getirmekten ziyade yüksek sesle de cevap arayacağız. Evet. Böyle bir süreç çünkü. Cevaplarını alabileceksek ne mutlu bize değil mi? İşte bu nedenle 8-14 Haziran haftasının ana hikayesi kesinlikle ve kesinlikle şans değil. Bunu bir kenara koyduk. Virgül. Büyüme de değil. Bunu da bir kenara koyduk. Aşk da değil. Gökçe Hanım ne kaldı? Bu haftanın ana hikayesi ne biliyor musunuz? Büyüyen şeylerin gerçekle yüzleşmesi ki ne kadar önemli ve ardından cesaret gösterenlerin yeni bir döneme adım atması olacak. Çok net bir cümle ve noktayı koyuyorum. Bu haftanın ana tablosunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Ana tablo net. Peki en çok sevdiğimiz kısım değil mi? 12 burç nasıl etkilenecek? Güneş burcumuz, yükselen burcumuz ve bilenler için tabii ki çok önemli. Ay burcumuzda bizi bu hafta neler bekliyor? Bu arada da çok küçük bir teşekkürüm olacak. Güzel ailem, güzel takipçilerim. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Doğum günümü kutlamışsınız. Hepinize çok teşekkürler. İnşallah daha nice sağlıklı yaşlarla birlikte oluruz ve büyümeye devam ederiz. Evet, şimdi Koç ve yükselen koçlarla haftaya başlayalım. Bakalım neler bekliyor bizi bu hafta değil mi? Şimdi bazı haftalar
insanı kendi planlarından çok hayatın getirdikleriyle yönlendirir. Ay Gökçe Hanım, nasıl bir cümle bu? Vallahi sizin için böyle bir cümle. Yani hani biz plan yaparız da ama bizim için de yapılan bir plan yok mudur? İşte böyle bir hafta. Bu hafta sizin için tam olarak işte böyle başlıyor. Özellikle bakın, sizin için gerçekten detaylar var. Bunları hiç atlamayacaksınız, tamam mı? Satır aralarına gizledim. Cımbızla çekmek lazım. Bakın, araç alım satımı, araç değişikliği veya ulaşım konularında beklenmedik gelişmeleri yaşayabileceğinizi en başta söylemem lazım. Uzun süredir düşündüğünüz böyle bir satış vardır. Bir değiştirme gibi bir durum vardır. Bu araç olur, ev olur, anlatabiliyor muyum? Ya da hani bakım konusu gibi konular vardır. İşte bunların yeniden gündeme gelebileceğini sizler için bu hafta çok net söyleyebilirim. Bir yandan da günlük düzeninizi böyle etkileyen bazı gelişmelerle de uğraşırken, bak diğer yandan da neyle ilgileneceksiniz biliyor musunuz? Ev içinde ertelenen masraf veya böyle tamirat, tadilat gibi konularla ilgili böyle gündeminiz yoğun ve meşgul olabilir. Özellikle bakın, yeni bir ev almışsınızdır değil mi? Onunla ilgili bir sıkıntı çıkabilir. Bu gibi durumlar, bakın su tesisatı çok önemlidir ki ben de yakın zamanda bunu yaşadım. İşte ne bileyim, tadilat, tamir, hani geleneksel böyle her evde olabilecek ufak tefek şeylerle ilgilenebilirsiniz. Veya evin böyle genel düzeniyle ilgili de bir harcama yapılabilir. Bunlar yapılıyor da ama biraz da can sıkabilir. Neden? Hem onlarla gün boyunca uğraşacaksınız, belki bitmeyecek, ikinci güne sarkacak ve maddi anlamda da sizi yorabilecek harcamalar. Şimdi hafta sonuna doğru da ilerlediğinizde aile büyüklerinden gelebilecek böyle bir destek dikkat çekiyor. Evet, şimdi bu destek ne? Genelde aileler ne yapar? Tabii ki manevi desteklerini her zaman bize hissettirirler ama maddi destek de önemlidir, hele ki şu zamanda, değil mi? Bu destek maddi olabileceği gibi, ki yoğunluk kısmı bu noktada birleşiyor. Ama uzun süredir de böyle hani çözmeye çalıştığınız bir konu vardır. Hani size aile büyüğü olarak böyle abiniz olabilir, anne olabilir, abla olabilir. Yol gösterici bir yardım şeklinde de karşınıza çıkabilir. Ne kadar güzel. Ben hep diyorum, aile desteğini arkasına alan insanın sırtı yere gelmez. Bu maddi manevi, değil mi? Hiç değişmez. Ayrıca şehir dışında yaşayan bir akrabanın ya da böyle bir dostunun ya da bir misafirin gelişiyle birlikte bak ne oluyor biliyor musun? Ev içinde hareketlilik yaşanır. Ya hepimizin gurbette, değil mi, hasretlik çektiği akrabaları yok mudur? Can ciğer böyle birinci dereceden, değil mi, kan bağının olduğu insanlar vardır. Bak bunlar geliyor, evde de ne güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Bunlarla birlikte tabii ki o yapmış olduğun planlar, işte ne dedim size paragrafın başında? Sen plan yapıyorsun ama senin için planlar yapılıyor. İşte sen planlarını yaptın ama planların işte bu gelişlerle birazcık değişecek. Ev trafiğin birazcık bu dönemde artıyor ama güzel, değil mi? Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Şimdi gel biraz da aşk ve ilişkilere bakalım. Şimdi bu hafta çok özür dilerim ama hani boş konuşmalar yok. Somut kararlar ön plana çıkıyor. Uzun süredir devam eden bir ilişkide ilişkinin geleceği konuşulabilir, değil mi? Artık ilişki başlamıştır, belli bir zaman almıştır. Bu ilişki nereye gidiyor diye konuşmalar yapılabilir. Hatta devamında söz, nişan, hatta ailelerin tanışması ve birlikte yaşama gibi ciddi başlıklarda masaya geliyor. Aslında hafta sizin için kötü değil, biliyor musunuz? Evet, biraz böyle rolantide olabilir ama her şey somut bir şekilde yerine oturacağı için sizin için güzel. Değerlendirin derim. Eğer ilişkiniz zaten sağlam bir zemindeyse bu hafta onu böyle bir adım daha ileriye taşımak size ne kaybettirir? Hiçbir şey, tam tersine çok daha güzel bir boyuta geçersiniz. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Haftanın tadını çıkarın derim. Geldik sevgili boğa ve yükselen boğalar. Çoğu zaman biliyorsunuz 12 burcu yorumlarken arada bir iki tane çıkar, değil mi? Sonlara doğru derim, nerede bu şanslı bu hafta diye. İşte bakın, daha programın başındayım. Biliyorsunuz koçları bitirdik, boğalara geldik. Bak sevgili boğa ve yükselen boğa, gerçekten haftanın ikinci şanslı burcusunuz. Diğer burcu söylemiyorum, birazdan bekleyin videoyu. Gerçekten haftanın şanslı burçlarındasınız. Bu hafta uzun zamandır beklediğiniz o bazı kapılar nihayet açılmaya başlıyor. Oh çok şükür. Özellikle banka, kredi, işte kredi kartı limit veya hani finansal onay bekleyen boğalar varsa onlar için buradan o sevindirici gelişmelerin söz konusu olabileceğini hadi ben söyleyeyim. Son dönemde böyle sizi yoran maddi bir konu daha net bir şekilde dile gelirken elinizi de biraz rahatlatacak haberler alma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir hafta. İşte neden şanslı bir haftadasınız? Bu ilk başlık. Güzel. Yakın çevre alanınız hareketleniyor.
nedir işte? Yakın çevre deyince neler gelir? Kardeş gelir, kuzenler, yeğenler, değil mi? Yakın akrabalar, arkadaşlar, gerçekten dostluklar. Bunlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Size gelecek bu haberler. Uzun süredir beklenen bir sonucun açıklanması olabilir. Bir sınav sonucudur. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim yurt dışı ile ilgili bir eğitim başvurusudur gibi. Ya da aile bireylerinden gerçekten sevindirici bir gelişme. Hatta bakın aile içi diyorum, hemen devamında da aile içinde kutlama yaratacak bir haber bile gündeme gelebilir. Gerçekten güzel değil mi? Aynı zamanda eğitim, kurs, sertifika veya sınav süreciyle uğraşan boğalar varsa gerçekten emeklerinizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz diyorum bu hafta. Güzel bir hafta başladı değil mi sizin için? Bakın ilişkiler güzel, işte beklenen sonuçlar güzel ve olumlu bir şekilde alınabilecek. Ama haftanın dikkat çeken bir yeri var. Orayı da tabii ki atlamamak lazım. Böyle küslükler vardır değil mi? Herkesin kendi içinde kırıldığı, küs olduğu ya da uzun zamandır gerçekten görüşmediği durumlar vardır. İnsanız neticede. Bu küslüklerin sona ermesi. Evet, en dikkat çekici yer burası. Uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiyle yeniden iletişim kurulabilir. Böyle araya giren o mesafeler, kırgınlıklar veya yanlış anlaşılmalar geride kalabilir. Özellikle bu hafta atılan bir adım beklediğinizden çok daha olumlu sonuç verebilir. Sizin adınıza sevindim gerçekten, değil mi? Küslükler ve kırgınlıklar olmasın. Yalan dünyada hiç de gerek yok. Ve aşk kısmına bakalım, ilişkilere. Şimdi aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Evet, bekar boğalar için yeni bir tanışma, yeni bir flört ve heyecan verici bir başlangıcın gündeme gelebileceğini söylemem lazım. İlişkisi olanlar için ise partnerinden böyle hani uzun zamandır duymak istedikleri sözleri duyabilirsiniz. Bu hafta bakın aşk tarafında gerçekten yüzünüzü güldürecek gelişmeleri yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu da belirterek noktayı koymak istiyorum. Dediğim gibi bu haftanın gerçekten en şanslı burçlarından biri sevgili boğa ve yükselen boğalar. Diğer burç kim peki? Birazdan, sakın videodan ayrılmayın. Geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi kendi burcum ikizler biliyorsunuz. Yükselenim de Başak, hep söylüyorum. Bir iki tane böyle yorum gelmişti de içimde kaldı biliyorsunuz, ikizler asla cevap vermeden duramaz. Ben de şu kadarını söyleyeyim. Yani ikizler burcunu da öve öve bitiremiyorsunuz. Yani çok mu özel bir burç? Evet, bana göre çok özel bir burç. Eğer atıyorum mesela başka bir aslan burcu olsaydım da benim burcum olduğu için yine sahiplenip yine aslan burcunu övecektim. Bunu da belirtmek istedim. Evet, sevgili ikizler ve yükselen ikizlerle devam ediyorum. Uzun zamandır aklınızda olan ancak böyle bir türlü harekete geçiremediğiniz bir fikir bu hafta yeniden masaya geliyor. Evet. Gerçekten de çok ama çok doğru. Özellikle ek gelir yaratabilecek bir iş, böyle yan proje veya ek kazanç fırsatı konusunda çok önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Şimdi bazı ikizler için bu süreç küçücüktür, tamam mı? Ama başlayacak. Bu küçük şey diye lütfen hani böyle ertelemeyin. Başlasın. Zaten bu ilerleyen zamanlarda da büyüyecek bir gelir kapısının ilk adımını oluşturacak. Ya ben bu adımı şimdi ne yapayım ya, atmayayım gibi düşünürseniz bak hata yaparsınız. Lütfen. Küçücük gibi görünecek ama ilerleyen aylarda ve zamanda size büyüyecek bir gelir kapısında ilk adımını oluşturacağı için lütfen diyorum, gelen fırsatı değerlendirin. Ancak hafta böyle tamamen tabii ki kazançlarla geçmeyecek. İşte telefon, bilgisayar, böyle tablet veya bakın elektronik cihazlarla ilgili beklenmedik bir masraf çıkabilir. Tamir olabilir, yenileme veya değiştirme gereken bir durum söz konusu. Şimdi sosyal açıdan da oldukça hareketli bir hafta. Katılacağınız davetler, toplantılar, organizasyonlar, artık yaz geldi, iyiden iyiye değil mi, kendini hissettiriyor. Veya böyle kalabalık ortamlar hayatınıza böyle gerçekten etkisi olacak biriyle sizi karşılaştıracak. Yani bunların hiçbirisi aslında sizin hayatınızda tesadüf olarak değil. Ayrıca bir arkadaşınıza böyle ortak bir iş, proje, hatta ticari bir fikir üzerine ciddi konuşmalar bile yapabilirsiniz. Bu görüşmeler ilerleyen dönemde aslında sizin için gerçekten çok önemli sonuçlar doğurabilir. Yani bu ortamlara girdiğinizde tanışacağınız o kişi ya da kişilere de dikkat edin derim. Sizin için iyi bir fırsat olacak. Şimdi geldik aşk ve ilişkilere, bakalım neler var bu hafta. Şimdi aşk tarafında haftanın belki de en dikkat çekici etkilerinden biri çalışıyor. Evet, başlangıçta böyle çok sıradan görünen bir flört. Kısa sürede ne olacak biliyor musunuz? O kadar ciddi bir noktaya taşınacak ki siz de şaşıracaksınız. Evet, karşı tarafın hatta niyetini daha net görebilirsiniz bu süreçte.
Hatta ve hatta ilişkinin yönü konusunda da çok önemli bir netleşme yaşayabilirsiniz. Evet, aslında her ne kadar hani boğalar kadar çok şanslı bir haftanız olmasa da sizin için de aslında güzel bir hafta diyebilirim. Evet, şansınız bol olsun sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet, heyecanla geldik yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi burada ta tam demem lazım. Neden? Çünkü ne dedim? Bir boğa burcu değil mi? Haftanın gerçekten şanslarından dedim. Peki ikinci burç kim dedim değil mi? Şöyle bir gizem kattık, bir heyecan kattık. İşte sevgili yengeç ve yükselen yengeçler gerçekten haftanın en şanslı burçlarındansınız. Şöyle bir alkış yapalım sizin için. Hak ettiniz. Bakın, bu hafta gökyüzünün en güçlü desteğini alan burçlardan gerçekten birisisiniz. Bak, damarlarıma bak. Nasıl heyecanlandım. Uzun süredir beklediğiniz bir resmi başvuru, izin, işte ne bileyim, evrak işleri veya gerçekten sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu nihayet istediğiniz yönde ilerleyebilir. Özellikle bakın, devlet kurumları, resmi işlemler, başvurularla ilgili gerçekten çok güzel haberler alma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu da söylemem lazım. Şimdi ev ve yaşam alanı. Bak, bu kısım da sizin için gerçekten çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir hafta ve gerçekten de dikkat çekiyor böyle. Böyle gözümün önüne gele gele vura vura böyle dedi. Dikkat çeken kısım. Evet. Bak, ev alma, ev satma, taşınma ya da yeni bir yaşam düzeni oluşturma konusunda çok uzun süredir böyle belirsiz kalan konular vardı değil mi? İşte o konular bu hafta netleşebilir. Bazı yengeçler için yeni bir ev arayışı bile çok hızlı bir şekilde olacak, tamam mı? Bazıları için de beklenen onay veya anlaşmanın da gelebileceği bir hafta. Geldik maddi kısma değil mi? Bu kadar şanslı olan bir insan için bakalım maddi kısım nasıl? Maddi tarafta da merak etmeyin. Şans o kadar güzel sizden yana çalışıyor ki beklenmedik hediyeler, para, indirimler, destek ya da avantajlı bir fırsat yüzünüzü güldürecek. Oh be! Ayrıca aile içinde kutlama yaratacak böyle güzel haberler alma ihtimaliniz de oldukça yüksek. Nişan, söz, işte doğum haberi ya da böyle aileyi gerçekten bir araya getirecek çok güzel sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Vallahi çok şanslısınız yengeçler. Yani koca bir haftayı böyle hortumladınız aldınız. Her anlamda tadını çıkarın, ama nazar değmesin diyelim. Hadi gelin aşk ve ilişkiler kısmına da bakalım. Şimdi bu kısımda da haftanın belki de en güçlü etkilerinden birini alıyorsunuz. Neymiş o? İlişkiyi olduğu yerden bir üst seviyeye taşıyacak konuşmalar yapılabilir. Zaten bu kadar güzel bir haftaysa değil mi? Sonunda da böyle bir şey yaşansın. Eğer uzun süredir beklediğiniz bir adım varsa işte bu hafta onun gerçekleşme ihtimalinde oldukça yüksek olduğunu söylemem lazım. Belki de işte ilişki öyle bir noktaya gelecek ki aile içinde işte kutlamalar, sevinçli haberler değil mi? Gerçekten hepsi bir tarafa, olabildiğince tadını çıkarın bu haftanın. Biliyorsunuz çok uzun zamandır bekliyordunuz bu fırsatları. Gerçekten şans sizden yana olsun. Güzel bir hafta olsun sizin için. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Bakalım siz de en az yengeç ve boğa kadar şanslı mısınız? Bakalım. Şimdi uzun zamandır aklınızın böyle bir köşesinde duran bir fikir bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Yeniden olabildiğince güç kazanıyor. Özellikle kendi işini kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen ya da biraz daha çoğaltalım. Hani bir geliri böyle bir gelir modelini oluşturmak gibi bir fikriniz varsa aslanlar için bu nasıl biliyor musunuz? Gerçekten bu konuda destekleniyorsunuz. Yani önemli gelişmeler yaşanabilir. Bence bu fikrinizi hayata geçirebilirsiniz. Bazılarınız da ilk kez somut adımlar atarken bazılarınızsa böyle uzun süredir çalıştığı bir projeyi daha görünür hale getirebilir. Bu hafta aslında net söylemek lazım, cesaret gösteren, o adımı atma cesaretini gösteren aslanların gerçekten de söylüyorum karşılığını almaya başlayacağı bir hafta. Maddi kısımda evet rahatlatan etkiler var, yok değil. Beklediğiniz ödeme varsa evet alabilirsiniz. Geciken bir para ya da hani böyle tahsil edilmesi gereken bir alacak durumu vardır ya. Evet, nihayet bu kısımlarda böyle elinize küçük küçük de olsa bu miktarlar ulaşabilecek. Son haftalarda böyle sizi gerçekten sıkan bir konu var. Evet, geçen haftalarda da söyledik. Bunu sık sık yaşıyorsunuz. Eğer gerçekten bu konu hala devam ediyorsa bir gelişme yaşanacak, böyle küçük bir gelişme ve bu size biraz böyle nefes aldırabilir. Özellikle hafta ortasından sonra finansal açıdan çok daha rahat hissetmeye başlayabileceğiniz bir hafta olacak.
Sosyal yaşamınızda bakın oldukça hareketli. Hani bu kadar durağanlığın yanında bu kısım hareketli. İşte prestijli bir davet olabilir, değil mi? Önemli bir organizasyon ya da böyle kalabalık bir ortamda dikkatleri biliyorsunuz, seversiniz öyle girdiğiniz ortamlarda parlamayı. İşte bu girdiğiniz ortamlarda o dikkatlerin de üzerine çekilebileceğini de göreceksiniz. Hoşunuza da gider. Bu nedenle bakın bu hafta gelen o davetleri mümkün olduğunca ben derim ki değerlendirmeye çalışın. Güzel ortamlar size de güzel ve iyi gelecek. Ev ve yaşam alanınızda da böyle bir yenileme isteği dikkat çekiyor. Ne oluyor size? Bu aralar evet çok fazla var bu istek sizde. Ev eşyalarını değiştirmek, yaşam alanınızı böyle daha konforlu hale getirmek için gerçekten harekete geçebilirsiniz. Evet, bir de aşk ve ilişkilere bakalım. Beklediğiniz adım karşı taraftan gelebilir biliyor musunuz bu hafta? Evet, uzun süredir böyle belirsiz kalan bir ilişki netleşebilir. Partneriniz ilişkinizin geleceğiyle ilgili daha ciddi konuşmalar yapmak isteyebilir. İlişkiniz gerçekten çok daha sağlam temellere oturabilir. Evet, güzel bir hafta olsun sizler için de. Sevgili Başak ve yükselen Başak, sizin için sanıyorum biraz durağan bir hafta diyebilirim ya. En uygun kelime bu. Şimdi bu hafta böyle sabır sınavından geçen burçlardan biri diyebilirim. Özellikle resmi işlemler, başvurular, evraklar ve onay bekleyen konularda küçük gecikmelerin biraz can sıkabileceğini söylemem lazım. Böyle eksik kalan bir belge, beklenmedik bir prosedür veya son anda ortaya çıkan bir detay, tamam mı? Planlarınızı biraz yavaşlatacak gibi görünüyor. Bu nedenle ne yapın biliyor musunuz? Özellikle ve özellikle önemli işlerde her detayı bir değil, aman diyorum 2 kez kontrol edin. Daha faydalı olacaktır sizin için. Aile tarafındaysa evet sorumlulukların biraz arttığını görüyorum. Özellikle aile büyüklerinden birinin, yani sağlık, bakın çok önemli, sağlık gibi bir konu gündeme gelecek ve bu nedenle fazla ilgi göstermeniz gerekebilir bu süreçte. İşte nedir? Hastane kontrolü olur, doktor randevuları, sağlığıyla ilgili gerçekten bir organizasyon gündeminizi meşgul edebilir. Yani bir ameliyat gibi bir durum gibi söz konusu olabilir. Bu süreçte ne yapın biliyor musunuz? Kendi programınızı tabii ki her zaman söylüyorum ikinci plana atın. Çünkü sağlıktan başka, değil mi? Önemli bir şey yok hayatımızda. Dolayısıyla da önceliğiniz bu hafta bu konu olacak. Ev içinde de biraz hareketlilik var. Uzun süredir böyle ertelenen, işte sizin de mesela merakınız ya da ilginiz ya da isteğiniz diyelim. Tadilat, ufak tefek tamirat, yani ustalarla ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle bakın evde çıkan küçük arızalarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ya bunların hepsi de yaz dönemine mi denk gelir, değil mi? Sanki kışın hiçbir şey olmazdı. Hepsi yazı bekler gibi. Maalesef. Masraf çıkması biraz canınızı sıkabilir bu süreçte. Ama ileride tabii ki daha büyük sorunların önüne geçebilmek adına da bu ufak tefek tamir, tadilat işlerini, sorunları da halledin derim, ertelemeyin. Para konusunda ise biraz esnek olmanız gerekiyor bence. Son dakika böyle iptal edilen bir görüşme, ertelenen bir organizasyon veya değişen bir program nedeniyle de bazı böyle hesaplarınızı yeniden yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bence bu hafta kontrollü gitmeye çalıştığınız şeylerin yerine uyum sağladığınız şeylere yönelmeniz sizi bir tık daha rahatlatacaktır diyorum. Aşk kısmı bakalım nedir? Şimdi dış etkilere dikkat etmek gerekiyor. Mesela aile bireylerinin, arkadaşlarının veya çevrenin hani senin o ilişkin üzerindeki, tamam mı, yorumları biraz böyle hani gereksiz gerginlik yaratabileceği ortamlarla karşılaşacaksın. Bence bu hafta ilişkini başkalarının fikirleriyle değil de her zaman söylerim, sadece bu hafta değil ama bu hafta daha dikkat et. Kendi gerçeklerine değerlendirmen daha sağlıklı kararlar almana neden olacaktır diyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Evet, bakalım siz bu haftayı nasıl geçireceksiniz? Bu hafta özellikle maddi konularda böyle gerçekten akıllı hamle yapan teraziler ve yükselen terazilerin kazançla çıkabileceğini söylemem lazım. Mesela borsa, altın, döviz veya o diğer yatırım araçlarından uzun süredir beklemiş olduğunuz o seviyelere ulaşılmasıyla birlikte güzel bir kar, güzel bir sonuç yakalayabilirsiniz. Güzel, değil mi? Şimdi bazılarınız ise bu yatırım stratejisini değiştirerek ne yapacak biliyor musunuz? Daha güvenli alanlara geçmeyi tercih edecek. İşte uzaklarla bağlantılı gelişmeler biraz dikkat çekiyor. Eğitimler, seminerler, kurslar veya ne bileyim bir hani bunlarla bağlantılı bir seyahat gündeme gelebilecek ya da iş
ile ilgili bir bağlantı varsa işte bunlarla ilgili seyahatler gündeme gelebilir. Bazı teraziler için aslında bu süreç ne biliyor musunuz? Yeni insanlar tanımak ve yeni fırsatlarla karşılaşmak anlamına da geliyor aslında. Özellikle bakın hafta sonuna doğru yapılacak görüşmeler oldukça verimli görünüyor. Sosyal çevrenizde çok önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Hatta uzun süredir, bakın çok net söylüyorum, uzun süredir böyle güven duyduğunuz bir kişinin gerçek niyetini de öğrenebilirsiniz. Hatta bu gerçeklik böyle hani iyi anlamda da olabilir ama hani arka planda dönen bir konudan da haberdar olabilirsiniz. Hani arkadan o çevrilen işler, gizli planlar, anlatabiliyor muyum? Güzel bir hafta, en azından gerçeklik ortaya çıkıyor değil mi? İlk etapta şaşırtıcı gelir. Kime gelmez ki? Yani düşünsenize, ben de böyle bir gerçekle karşılaşsam şaşkınlık yaşarım ve uzun süredir de etkisinden kurtulamam. İşte bu durum ilk başta size biraz şaşırtıcı gelse de uzun vadede sizin için aslında faydalı olacak bir netleşme yaşanacak. Yani gerçeği gördün, yoluna öyle devam edeceksin. Bence güzel. Üzücü olsa da sonucu net. Sağlık kısmında ise böyle ihmal edilen konuların artık böyle daha fazla ertelenmemesi gereken bir hafta. Uzun süredir böyle aklınızda olan bir doktor kontrolünüz, işte check-up veya böyle hani sağlık randevusu gibi durumlar varsa lütfen bunları bu hafta gerçekleştirin, olur mu? İhmal etmeyin. Çünkü sonuçlar hani genel olarak rahatlatıcı gibi görünse de hani ihmale gelmeyecek bir hafta. Anlatabiliyor muyum? Aşk tarafında ise belki de haftanın en güzel hikayelerinden biri sizde çalışıyor. Evet, arkadaşlık olarak başlayan bir iletişim beklenmedik bir şekilde çok romantik bir yöne evrilebilir. Evet. Gerçekten de doğru. Uzun süredir hayatınızda böyle bir kişinin hani size farklı duygularla yaklaştığını siz de fark edeceksiniz. Çok güzel. Ben aşkı seviyorum. Bu hafta başlayan bir yakınlaşma ilerleyen dönemde de gerçekten ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. Evet, yani sizin için evet biraz sağlık kontrollerini ihmal etmiyoruz. Maddi konulara dikkat ediyoruz ama en önemlisi sağlık, dediğim gibi. Aşk kısmında da yüzünüz gülüyor. Güzel bir hafta. Evet, geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Uzun süredir sonuçlanmasını beklediğiniz bir dosya, sigorta işlemi, tazminat süreci veya hukuki konu bu hafta nihayet netleşmeye başlayabilir. O belirsizliklerin azalması sizi elbette ki rahatlatacak. Ama o çıkan sonucun ardından yeni kararlar vermeniz gündeminize gelebilir. İşte burada biraz böyle bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Özellikle resmi süreçlerde o son viraja giren akrepler için gerçekten çok önemli bir hafta. Acele kararlar almayın. Dediğim gibi gerçekten emin olduğunuz anda bu kararlarınızı ve o imzalarınızı atın, olur mu? Finansal tarafta ise biraz dikkatli davranmanız gereken bir süreç ve bir hafta. Neden? Özellikle yüksek kazanç vaat eden böyle kulağa hani fazla iyi gelen yatırım tekliflerine karşı lütfen temkinli olun, olur mu? Aman diyorum. Çünkü bu hafta vereceğiniz o bir hayır kararı ileride yaşayabileceğiniz daha büyük bir maddi kaybın önüne geçebilir. Yani buradaki herhalde ince nüansı anlayabildiniz değil mi? Yani bu gelen teklif çok cazip olsa da atlayıp hemen evet demek yerine bence burada bir hayır kelimesi çok daha doğru bir karar olacak. Çünkü ileride yaşayabileceğiniz o olumsuzlukların önüne geçebilecek. Beklenmedik bir telefon ya da bir mesaj sanıyorum bu haftanın sürprizlerinden biri, biliyor musunuz sizin için? Evet, uzun süredir böyle görüşmediğiniz, haber almadığınız bir kişiden gerçekten aniden böyle hayatınıza bodoslama deriz ya, böyle girebileceğini de söyleyebilirim. Bu haber böyle ilk başta biraz şaşırtıcı gelecek haliyle ama hani bazı taşların da yerinden oynayabileceğini de söylemem lazım. Yani Gökçe Hanım, şimdi nasıl bir karar verim? İşte o karar size ait. O yaşanan karşılıklı duygu akışını bilemem. Ama dediğim gibi telefon gelir, şaşırtıcı olacak. Ama bazı taşlar da yerinden oynayabilir. Taşları oynatmayacaksın. Ona göre kararını vereceksin. Kariyer tarafında ise geçmişten gelen bir konu biraz yeniden hani gündemine geliyor. Eski bir iş yeri, eski bir yönetici, hatta hani daha önce böyle birlikte çalıştığın kişilerden de yeni bir görüşme talebi gelebilir. Güzel bir şey, demek ki işini iyi yapıyorsun ki akıllarında, hafızalarında kalmışsın. Hatta bakın bazı akrepler için geçmişte kapandığı sanılan bir kapının yeniden açılabileceğini de söylemem lazım. Aşk tarafına da bakalım. Kapanış enerjisi çalışıyor. Yani uzun süredir böyle zihninizi meşgul eden bir kişiyle ilgili soru işaretleri son buluyor. Çok net. Geçmişte o yarım kalan bir hikaye, net bir konuşma, yüzleşme ya da hani öğrenilen bir gerçekle de tamamen kapanabilir. Dediğim gibi kapatın,
yolunuza devam edin. Tabii ki şimdi bu durum ilk anda biraz hani duygusal gelmez mi insana? Bir yaşanmışlık var ve gerçekleri de duyduğun anda bir anda bıçak gibi kesip artık hayatında yer almadığını bilme duygusu biraz insanı böyle burkar ama sizi de yeni başlangıçlara da hazırlar mı bu süreç? Hazırlar. Bence de kapatın, netleştirin, yüzleşin, rafa kaldırın. Anlaştık mı? Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Şimdi siz de aslında bu haftayı güzel kapatacaklardansınız. Neden? Bu hafta böyle planlı hareket etmek isteyen yaylar için, ki zaten hayatları hep plan ve program üzerine kuruludur, bilirim. 2 yayla yaşıyorum. Yay için evet, hayatın farklı sürprizleri var. Ya yaşasın. Özellikle o son dakika gelişen bir seyahat, bayılırız. Ailece değil mi? Yeni yerler keşfetmeye, değil mi derken bu arada eşime söylüyorum, kafa sallıyor. Kısa süre içinde böyle organize edilen bir tatil ya da böyle aniden ortaya çıkan bir yolculuk gündemimizi değiştirebilir. İlk bakışta hani plansız gibi görünse de, evet yaylara çok terstir bu. Plansız gibi görünse de aslında bu hareketlilik size olabildiğince iyi gelecek, biliyor musunuz? Hatta yeni insanlarla tanışmanıza bile vesile olabilecek. Sosyal çevrenizden gelen fırsatlar da dikkat çekiyor. Özellikle bir arkadaşınızla yapılacak bir görüşme ya da ortak bir fikir alışverişi ileride gerçekten kazanca dönüşebilecek güzel bir projenin de aslında temelini oluşturacak. Bakın, bu hafta yapılan aslında konuşmaların bazıları önünüzdeki aylarda çok daha büyük sonuçlar doğurabileceği için aslında geliyor. Dediğim gibi tesadüflere yer yok. Her şeyin bir sebebi var. İşte bu nedenle o gelen o güzel teklifleri ve fikirleri bence ne yapın biliyor musunuz? Hafife almayın. Gerçekten bak, hafife almamanızda fayda var. Hani deriz ya, kulağımın bir köşesinde dursun. Aynen öyle. Maddi tarafta ise kullanılmayan bir eşya, araç, arsa ya da böyle uzun süredir hani değerlendirmeyi düşündüğünüz bir mal varlığı varsa işte bak, böyle bir konu gündeminizde olacak bu hafta. Satış kararı alınabilir. İlan vermek, satışa çıkartmak isteyebilirsiniz. Hatta alıcılarla görüşmek için de gerçekten uygun etkilerin olduğu bir hafta. Bazı yaylar için aslında süreç çok ekstra bir nakit akışı gibi de duruyor. Bak güzel. Yani haftayı güzel ve kazançlı kapatacaksınız. Bak bir daha söylüyorum. Bazı yaylar için bu süreç ekstra bir nakit akışı da sağlayabilir. Sağlık kısmında ise rahatlanan gelişmeler var. Uzun süredir böyle beklenen bir tahlil sonucu, kontrol veya doktor görüşmeleri yüzünüzü güldürecek. Özellikle son dönemde böyle aklınızı kurcalayan bir konuda içinizin rahatlamasının da mümkün olduğunu söylemem lazım. Bu kadar güzelliğin yanına bir de bakalım mı aşk ve ilişkilerde neler var? Artık böyle günü kurtaran konuşmalar değil de geleceği şekillendiren kararların ön planda olmasını istiyorsunuz. İşte o hafta bu hafta. Partnerinizle birlikte yaşama, işte ne bileyim taşınma, işte evlilik veya hani ortak hedefler üzerine konularda çok güzel fikir alışverişleri yapacaksınız. Bazı yaylar içinse ilk kez daha ciddi bir yola girilebilir. Evet, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bence sizleri de Boğa ve Yengeç'ten sonra o şanslı kategoriye koyabiliriz. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bu hafta hayat sizden daha fazla sorumluluk isteyebilir. Özellikle ortak para, işte eşinin geliri, aile bütçesi ya da böyle birlikte yönetilen maddi konular gündeminizin aslında şöyle merkezini oluşturacak konular. Beklenmedik bir ödeme, yeni bir planlama ya da ortak harcamalarla ilgili kararlar alınabilir. Bu nedenle bakın, finansal konularda daha kontrollü hareket etmek çok daha faydalı olacaktır. Aile içinde küçük ama böyle etkili tartışmalar var. Yani bunlar hani küçüktür, her ailede olur ya, çok büyüyebilecek bir tartışmalar değil. Özellikle ev içindeki görev paylaşımı, bizde de vardır o. Herkes görevini yapsın derim ama yine o görev bana kalır. İşte sorumluluklar veya herkesin üzerine düşen hani yapıp yapmadığı konularla ilgili. Nedir? Annelerin klasik şeydir değil mi? Çocukların Allah'tan okullar çok az bir zaman kaldı, tatil olacak. Hani ödev değil mi? İşte bak, bunlar küçük küçük böyle tartışmalar. İşte babaya söyler, baba ben yorgunum işten geldim. Anne ben zaten bütün gün yoruluyorum, bir de çocuğun ödevi gibi gibi. Böyle tatlı ufak tartışmalar ve bir süredir görmezden gelinen bazı konular artık böyle açık bir şekilde dile gelebilecek. Bu durum aslında kısa süreli bir gerginlik yaratsa da uzun vadede düzenin kurulmasına da yardımcı olacak. Bence bu kısa gerginlik yaşansın ki daha tatlı bir sonuca bağlanabilsin. İş hayatınızda temponun biraz yükseldiğini söyleyebilirim. Üzerinize düşen o görevlerin biraz artabileceği bir süreç, sizden daha fazla performans beklenebilir veya
Başkalarının hani o tamamlayamadığı, yapamadığı işler var ya, hani siz üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Yorucu bir hafta evet olabilir ve olacak da, ama ortaya koymuş olduğunuz o emeğin gerçekten dikkat çekmeye başladığını da söylemem lazım. Şimdi burada dikkat çekecek, belli bir süre sonra onun meyvelerini alacaksınız diye de bu kısmı toparlayalım. Günlük yaşamda ise biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Bakın, mutfakta, ev içinde veya böyle acele hareket edilen ortamlarda o küçük sakarlıklar var ya, ev sakarlıkları. Allah'ım, ben çok yaşarım. Eşim hatta der, sen nasıl bu kadar sakarlığa rağmen hayatta kalabiliyorsun diye. Gerçekten çok telaşlı ve aceleci bir yapım olduğu için ben de ev içinde yaşanabilecek her türlü sakarlığı yaşarım. O yüzden siz de lütfen, böyle açık etkiler olduğu için lütfen dikkat edin. Bakın, en çok sevdiğim şey mutfaktır ama o kesici aletler, bıçaklar yok mu? Allah'ım, o sıcak yüzeyler, o tencere sapları, dikkatsizlik kaynaklı küçük kazalara karşı da lütfen ama lütfen temkinli olun diyorum. Bak, ben ikizlerim ama ben de dikkatli olacağım. Aşk ve ilişkiler kısmına bakalım. Biraz romantikten çok, hani romantik ve duygusal ortamdan çok bir tık daha böyle gerçekçi konuşmalar öne çıkacak. Partnerinizde bütçe, işte harcamalar, işte gelecek planları, değil mi? Maddi sorumluluklar üzerine böyle önemli kararların alınabileceği bir hafta. Bazı oğlaklar için bakın, ilişkiyi güçlendiren şey romantizm değil aslında. Belki de hatayı burada yapıyorsunuz. Birlikte kurulan o düzen olacak, değil mi? Zaten o temel eğer sağlamsa zaten yol akar gider kendiliğinden. Ama dediğim gibi zaten hani beklentiler varsa, işte romantizm, aşk, şudur budur gibi beklenti içinde olunca tabii ki ilişki güçlenmek yerine başka bir boyuta doğru evrilir. O yüzden bence sizin için bu hafta o aşk ve ilişkiler kısmında beklenti romantizmden ziyade birlikte kuracağınız o güzel düzen olmalı diyorum. Aman bak, sakarlıklara karşı da lütfen dikkatli olun, bir daha uyarımı yapıyorum. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Uzun süredir böyle çözüme kavuşmasını beklediğiniz bir mal, mülk, tapu, miras gibi konular bu hafta netleşmeye başlayabilir. Özellikle resmi süreçler nedeniyle uzayan işler varsa çok önemli ilerlemeler yaşanabilecek bu süreçte. Hatta bazı kovalar için uzun süredir beklenen bir belirsizliğin de sona erebileceğini de söylemem lazım. İş ve kariyer tarafında da oldukça hareketli etkiler alıyorsunuz. Yeni bir müşteri kazanmak önemli. Yeni bir iş bağlantısı kurmak. Hatta daha önce ulaşamadığınız bir çevreye dahil olmak bile olabildiğince mümkün görünüyor bu hafta. Yani bu hafta o kurulan bağlantıların sizin hayatınız için söylüyorum, o ilerleyen dönemde maddi olarak gerçekten size çok güzel katkılar sağlayabileceğini de belirtmem lazım. Sosyal çevrede ise dikkatli olmanız gereken gerçekten önemli bir konu var. Böyle iki arkadaş arasında kalmak, değil mi? Onu çok yaşarız. Böyle taraf seçmek gibi bir durumda kalabilirsiniz. Veya sizi gerçekten hiç ilgilendirmeyen bir tartışmanın içine de çekilmeniz mümkün. Benden size tavsiye, iki kişi arasında asla kalmayın. Gerçekten bırakın kendi aralarında halletsinler. Çünkü bakın, sizi o tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar. Bence uzak durun. Her duyduğunuza da bakın bu sürede inanmayın, olur mu? Bunun yerine kendi gözünüzde değerlendirin. Kendi duyduklarınıza daha çok kanalize olmaya çalışın, olur mu? Çünkü bu daha doğru bir hareket olacak ve en azından kararınızı kolaylaştıracak. Yurt dışı, vize, pasaport veya resmi başvuru süreçlerinde ise sevindirici haberler gelebilir. Uzun süredir beklenen bir onay varsa, sonuç bekliyorsanız o resmi işlemler hani sizin lehinize olabildiğince güzel bir şekilde ilerleyebilir. Özellikle seyahat planı olan kovalar varsa rahatlıkla söyleyebilirim. Güzel gelişmeler olacak, gerçekleştireceksiniz o seyahatlerinizi. Aşk kısmına da bakalım. Artık belirsizliklerin azalıyor. Bak, net söyleyebilirim. Hatta uzun süredir böyle devam eden bir ilişki içinde isim koyma çalışmaları bile yapılabilir. Bazı kovalar için söz, nişan, tamam mı? Ailelerin hatta ilk kez bir araya gelmesi gibi gerçekten çok ciddi gelişmeler gündeme gelebilir. Gerçekten de haftanın siz de bence şanslılarındansınız, değil mi? Bu hafta ilişkilerde netlik ve kararlılığın ön planda olacağını da söyleyerek noktayı koyalım. Geldik son burcumuza, sevgili balık ve yükselen balık. Bu hafta sizin için aslında birçok konuda taşların yerine oturduğu bir dönem başlıyor diyebilirim. Özellikle araç, trafik, ulaşım veya resmi işlemler nedeniyle uzayan bir konu nihayet sonuçlanıyor. Uzun süredir böyle sizi uğraştıran bir mesele çözüldükçe o üzerinizdeki yükün de yavaş yavaş böyle kalktığını hissedebilirsiniz. Aile ve yakın çevre tarafında da dikkat çekici gelişmeler var. Uzun süredir böyle görüşmediğiniz bir akrabayla yeniden iletişim kurulabilir. Yıllardır konuşulmayan bir konu açılabilir. Ya da geçmişte kopan
kopan bir bağ yeniden gerçekten güçlenebilir. İşte bu görüşmenin düşündüğünüzden daha duygusal geçmesi de mümkün. Herhalde değil mi? Düşünsenize uzun zamandır görüşülmemiş ve tekrar o duygusal an yaşandığında bir duygu patlaması yaşanır. Güzel. Ev ve yaşam alanındaysa yenilenme enerjisinin çalıştığını söylemem lazım. Boya, dekorasyon ki çok iyi biliyorum. Her zaman da söylüyorum, kayınvalidem de bu işlere bayılır. Anne yine evde boya ve dekorasyon işleri var. Kolay gelsin sana. Eşya değişimi ve ev içinde böyle uzun süredir ertelenen işler tamamlanabilir. Yaşam alanınızı daha konforlu bir hale getirmek için de çok önemli adımlar atabileceğinizi de söylemem lazım. Maddi tarafta böyle dikkat çekici bir olgunluk enerjisi var. Nedir bu? Şimdi bu hafta böyle yüksek risk almak yerine ne yapın biliyor musunuz? Mevcut kazancınızı koruma eğiliminde olun. Özellikle yatırım yapan balıklar için o gereksiz risklerden uzak durmak sanıyorum size uzun vadede daha kazançlı sonuçlar verecek. Bence bu haftayı evet es geçmeyin, değerlendirin. Aşk ve ilişkiler alanındaysa haftanın belki de en güçlü etkilerinden birini alıyorsunuz. Bekar balıklar yeni bir ilişkiye başlayabilir. Mevcut ilişkisi olan balıklarsa çok daha ciddi kararlar alabilirler. Evlilik teklifi olabilir. Bakın sizin için de geçerli. Birkaç burç için de söyledim. Evet, söz olabilir, böyle nişan. Hani evlilik yolunda olabilecek o prosedürler var ya. Neyse işte o kısımları geçebiliyorsunuz. Bakın gerçekten bu işin resmiyete dökülebilmesi için bu güzel gelişmeleri çok belirgin bir şekilde yaşayacaksınız. Özellikle de bitirmeden önce de bunu da belirteyim. Özellikle kalbi boş olan balıklar için gerçekten sürpriz karşılaşmalar ve heyecan verici başlangıçların kapıda olduğunu da müjdelemek isterim. Evet, haftalık burç yorumumuzu burada noktalıyorum. 8-14 Haziran haftasında genel tablo ve 12 burcu ayrıntılı bir şekilde sizlere yorumlamaya çalıştım. Her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında buluşuyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.